Dostlar selam. İyi haftalar diliyorum herkese. Haftanın ilk gününe başladık. Yarım saat kardiyomu yaptım. İlk öğünümü yapacağım. Kahvaltımı hazırlayacağım. 2 saat sonra da antrenmanıma gideceğim. Bugün haftanın ilk günü. Haftanın ilk günü olduğu için bacak antrenmanım var. Haftaya bacakla başlıyorum her zaman. Quadriceps odaklı. Haftada 2 gün bacak antrenmanım var bu arada. Antrenman programını da anlatacağım bu arada nasıl olduğunu. Haftalık antrenman rutinimi. Tek adele çalışıyorum zaten normalde. Bunun da bilgisini vereceğim. Öğünümü yapıp antrenmana gideceğim. Antrenmanda buluşuruz. Evet, ilk öğünümde zaten 6 yumurta, 1 tam, 5 beyaz var ve 60 gram yulaf var. Diğer öğünlerimi bu arada dün akşamdan hazırlamıştım. Çünkü zaman kısıtlı olduğu için işe gidiyorum vesaire. Bu yüzden yetiştiremiyorum. Yetiştiremediğim için de bazen akşamdan yapmak zorunda kalıyorum. Daha güzel oluyor. Kafamdan atmış oluyorum kafamdaki işleri en azından. Evet, diğer öğünlerimde bu arada toplam 280 gram pirinç. Onun dışında kırmızı et yediğim zaman 600 gram falan yiyorum genelde. Ama tavuk olduğu zaman bu 800 gramı buluyor. 600 gram et yediğimde de 200 gram balık falan sonra önüme ekliyorum. Çünkü 800 gram normalde. Hesaplarımız öyle yani şu an. Evet, bu arada yumurtayla yulafı ayrı ayrı sevmeyenler birleştirip krep şeklinde şu an benim yaptığım gibi yapabilir. Beslenmeyi güzelleştirmek sizin elinizde. Yani bu tarz birbirine karıştırıp krep şeklinde yaparsanız üzerine de biraz, ben çok az kullanıyorum tabi, 20 gram falan kullanıyorum fıstık ezmesi. Ama hazırlıkta olmasam büyük ihtimal daha fazla tüketirim. Evet. Yulafı da karıştırıyorum. Bu şekilde kıvam alana kadar, şu an kamerada görünüyor mu kıvamı bilmiyorum ama zaten çevirdikçe kıvam alıyor. Kıvam aldığında da tuzunu ekliyorum. Sonra tavaya alt üst yapınca zaten 10 numara oluyor. Evet, antrenmana geldik. Bugün bacak günü dediğim gibi. İç ve dış bacakla başlayacağım. 2 antrenmanımda, 2 bacak antrenmanımda da iç ve dış bacakla başlıyorum. Hem ısınma gibi hem kanı iyice gönderiyorum. Ondan sonra ana hareketlere geçiyorum. Bugün hareketlerimde ne olacak? İç ve dış bacaktan sonra squat yapacağım. İlk leg press yapacağım, sonra squat yapacağım. Leg press'te de platformda ayaklarım en tepede değil de daha uç noktada, yani daha bana yakın olan noktada duracak. Çünkü ön bacak ağırlıklı çalışacağım. Ondan sonra lunge yapacağım. Sonra leg extension yapacağım. Sonra kalple bitireceğim. Bu şekilde. Hadi başlayalım. Evet, 20 tekrar yapıyorum. 20-30 arası uzun tekrarlar yapıyorum. Çünkü çok ağır çalışmıyorum bunda. Isınma seti olduğu için. Evet.
İç dış bacağı bitirdik. Şimdi leg press'teyiz. Dediğim gibi ayakları ne kadar bana yakın olan tarafa doğru basarsam daha çok ön bacak aktif olur. Ama daha çok yukarıya basarsam kalça aktif olur. Bu şekilde. Ben ön bacak ağırlıklı çalıştığım için bugün platformda buraya basacağım. Haydi bismillah. Çok iyi. Çok seviyorum leg press'i. Ama eskisi gibi de çok ağır çalışamıyorum. Dizlerimde biraz ağrı var ama yine önceki senelere göre daha iyi. Gençliğimizde daha çok yüklerdik. Bu arada 32 yaşındayım ben. Gençliğimizde dediğime de bakmayın çok. Squat'ı da Smith Machine'da yapacağım. Genelde hep Smith Machine'da yapıyorum zaten. Olabildiğince dik çökmeye çalışacağım. Hem bacaklarım daha aktif olsun diye. Hem de dip squat yaparak squat'ta kilomu daha fazla artırdığımı gördüm her zaman. Zaten en doğru formu da dip squat, dip yaparak bu hareketi uygulamak. O ikinci hareketimiz gibi düşünelim. İç bacak dış bacağı saymıyorum. Squat'a geçiyoruz. Leg press'i 4 set yaptım. Tekrarlara çok tekrar yapacağım diye odaklanmıyorum. Maksimum yapabildiğim tekrarı yapıyorum. Tükeniş olarak da son 2 setimde yüksek tükenişe gidiyorum. Şimdi squat'ta da çok ağır başlamıyorum. 20-20 taktım. İlk başlangıç seti bakalım. Bu şekilde devam edelim. Evet, ayaklarım hafif, ayak uçlarım dışarıya doğru. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinizi yukarı iterken tabanlardan. Yapamazsın diyor arkadaşlar. Hadi dip squat yap. Oo. O ne? Onu takma. Gay işler. He? Hani dip değil ki o. Hayır, oturacaksın. Tuvalete çömelir gibi düşün. İn. Niye inmiyorsun? Helal olsun. Kimin karısı be? Evet, şimdi Merve 20 yapınca eklemek zorundayız. Evet, lunge'a geçiyorum. İlk harekette önceden yorma sistemiyle bayağı yorduğum için ben bacaklarımı. Şimdi lunge'ı boş ağırlıksız yapacağım. Lunge ve leg extension kaldı zaten. Lunge'da da bu arada adımımı kısa atacağım. Daha çok ön bacak aktif olsun diye. Adımı ne kadar uzun atarsanız kalça daha fazla aktif olur. Kısa atarsak da daha fazla ön bacak. Merhaba arkadaşlar. Murat'ın kanalına devralmış bulunuyorum. Umarım sesim geliyordur. Onun çekimlerine yardım etmeyeceğim artık. Kendim çekeceğim. Editlemeyeceğim onunkileri de. İlk 6-7 tekrar patlayıcı kaldırma, indirirken negatif 3 saniyede falan. Yorulmaya başladığında hızlanıyorum. Kaç tekrar çıkarsa. Artırabildiğim zaman gücüm
varsa muhakkak her set kilo artırıyorum hareketlerimde. Bütün bölge çalıştım. Hangi bölge olursa olsun kesinlikle o an gücüm varsa, kaldırabileceğimi biliyorsam kesinlikle kilo ekliyorum. Tekrar da genelde bacak tekrarları yüksek yapıyorum ama üst bölge tekrarlarında genelde 8'in aşağısına, 10'un aşağısına düşmemeye çalışıyorum. Ben öyle verim alıyorum. Çoğu insan da öyle verim alıyor bence zaten. Dediğim gibi kaldırırken tuttum. Negatif yavaş indirdim. Yapabildiğim kadar bu şekilde. Kaç tekrar çıkarsa. Haydi ikinci sete girelim. Evet. Bu. 4 5 6 evet tükenmeye başlıyor. 1 2 3 haydi 2 tane haydi son. İşte bu. Son harekete geldik. Kalple bitiriyoruz. Kalp ile 4 set. Maksimum yapabildiğim kadar. Kaç tekrar çıkarsa. Çünkü kalplerim bana göre bacak bölgemde en zayıf olan yer. O yüzden biraz üstüne gitmem lazım. Haftada 2 çalışıyorum ama daha da artırmam lazım. Zaten zor gelişen bir yer. Benim anatomim de öyle yani en azından. Herkes için aynı şeyi söyleyemem. Evet, antrenman programının sonuna geldik. Bacak antrenmanıydı bugün dediğim gibi. İnşallah güzel bir video olmuştur. Yani ben antrenmandan verim aldım ama videoda güzel olmuştur umarım. Haftalık antrenman rutinimden bahsedeceğim biraz sizlere. İlk gün dediğim gibi ön bacak ağırlıklı bacakla başlıyorum. İkinci gün göğüs. Üçüncü gün sırt, çarşamba günü. Perşembe günü arka bacak kalça günü. Cuma günü omuz trapez. Cumartesi de ön kol, arka kol yapıyorum. Yani tek adele yapıyorum. Sadece haftada 2 gün bacak bölüyorum onu da. Ön bacak ağırlıklı bir gün. Arka bacak kalça ağırlıklı bir gün. Yani push pull leg falan yapmıyorum ben. Yıllardır da böyle yani verim aldığım antrenman sistemi bu. Tek adele. Gayet de mutluyum. Gayet de iyi gidiyor yani. Yıllardır yaptığım için sonuçlarından da memnunum. Bazıları hani şey diyorlar. Ya pazartesi yapıyorsun ya da salı yapıyorsun. İşte göğsü bir dahaki hafta salıya kadar nasıl? İşte bir daha yapmıyorsun. Ne kadar güzel dinlendirirsen adeleyi o kadar iyi gelişiyor. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında üstüne çok fazla gittiğiniz zaman imkanı yok adelinin büyümesinin ve gelişiminin tam tersi gerileyebilir. Yani hele natürel olup push pull leg yapanlar yani push pull leg ancak şöyle yapar natürel olarak. Haftanın 3 günü yapar antrenman. Bir gün itiş günü yapar, bir gün çekiş set yapar işte. Son günde bacak olarak antrenmanı bitirebilir. Haftanın 3 günü bu şekilde yapabilir bak. Ama öbür türlü bence kesinlikle verim almayacak. Tek adele gider. Her zaman daha iyidir. Bu şekilde antrenman sisteminden de bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Allah'a emanet.